Amasya, Orta Karadeniz bölgesinde bulunan, nüfusu 300 binden fazla olan tarihi bir şehirdir. Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olan Amasya, tarihsel süreçte pek çok uygarlığın eline geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu zamanında imparatorluğun en önem verdiği şehirlerden birisiydi. Osmanlı şehzadelerinin bir kısmı bu şehire gelirdi. Fatih Sultan Mehmet gibi pek çok önemli padişah Amasya'da şehzadelik yapmıştır. Bu yüzden Amasya, Şehzadeler şehri olarak anılmaktadır. Amasya'da gezilebilecek çok sayıda tarihi yer ve müze vardır. Bu videoda sizlerle Amasya şehrini gezeceğiz. Amasya'da gezilebilecek önemli yerleri anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu ve benzeri videolara herkesten önce ulaşabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz video hoşunuza giderse beğenebilir, görüş ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İyi seyirler. Minyatür Amasya Müzesi, 1914 yılında çekilmiş bir fotoğraftan esinlenerek yapılan bir tarihi kent maketidir. Sultan Beyazıt Külliyesi'nin imaret binasının bir salonu içinde 80 metrekarelik bir alanda yer alır. 2010 yılında hizmete açılan bu müzede Amasya şehrini bir maket olarak kuş bakışı görürsünüz. Maket en ince ayrıntısına kadar düşünülerek yapılmıştır ve bazı kısımları hareketlidir. Makette şehri hem gece hem de gündüz olarak görebilirsiniz. Ferhat ile Şirin'in dillere destan aşk hikayesini bilmeyen, duymayan yoktur. Günümüzün Türkiye topraklarında bulunan Amasya şehrinin olduğu bölgede bir zamanlar Ferhat ile Şirin adında birbirine deliler gibi aşık iki insan yaşıyordu. Bu aşk hikayesi öyle bir hikayeydi ki Ferhat ile Şirin'in aşkını ölümsüzleştirdi. Üzerinden binlerce yıl geçmesine rağmen bir efsane olarak halen bilinmekte. Aşk hikayesinin yaşandığı dönemde Persler Anadolu'da hüküm sürüyordu. Romalılar dünya sahnesine yeni çıkmaya başlamışlardı. Türklerin Anadolu'ya gelmesine ise daha çok zaman vardı. Ferhat ile Şirin Türk değildi. Onlar Anadolu'da yaşayan yerel halkların bireyleriydi. Efsaneye göre Ferhat yaşadığı dönemde ünlü taş oyma ustalarından birisiydi. Sultan Mehmene Banu, köşkün süslemelerini yaptırmak için bölgenin en iyi taş ustası olan Ferhat'ı çağırır. Ferhat işini gayet güzel yapar ve çok beceriklidir. Bu sırada hükümdarın kız kardeşi Şirin ve Ferhat birbirlerini görür. İkisi de birbirinden etkilenir ve birbirine deliler gibi aşık olur. Taş işçiliği uzun bir işi olduğu için Ferhat ile Şirin uzun süre bir arada olur ve birbirlerine olan sevdaları katlanarak artar. Ferhat sultana haber salarak Şirin'i istetir. Sultan kız kardeşini vermek istemez. Ferhat'ı oyalamak için Elma Dağı'nı delip şehre su getirmesini şart koşar. Ferhat, Şirin'e olan sevdasının verdiği aşkla dağları delmeye başlar. Mehmene Banu dağı delip su kanalını tamamlamak üzere olan Ferhat'ın yanına yaşlı dadısını göndererek Şirin'in öldüğü haberini ulaştırır. Ferhat bu acı haber üzerine elinde tuttuğu külüngü havaya atar. Düşen külünk Ferhat'ın başına isabet eder ve Ferhat ölür. Ferhat'ın acı haberini alan Şirin korku ve heyecanla olayın geçtiği kayalığa gelir. Ferhat'ın öldüğünü görünce bu acıya dayanamaz ve kayalıklardan yuvarlanarak orada can verir. Her iki sevgiliyi can verdikleri kayalıklarda yan yana gömerler. Ferhat ile Şirin'in aşk hikayesi bu şekildedir. Ferhat'ın dağın kenarını oyarak yaptığı su kanalı bugün halen Amasya şehrinin yakınlarında bulunmaktadır. Su kanalının yanında Ferhat ile Şirin'in temsili mezarları yer almaktadır. Amasya'ya yolunuz düşerse ve Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi'ne giderseniz Ferhat'ın açmış olduğu su kanalını görebilirsiniz. 2 katlı ahşap bir binadan oluşan Şehzadeler Müzesi'nde şehzadelikleri Amasya'da geçmiş olan Osmanlı sultanlarının aslına uygun resimlerinden yola çıkılarak yaptırılan heykelleri ve kendi dönemlerini yansıtan kıyafetleri sergilenmektedir. Şehre gelen turistlerin gezip görmesi gereken yerlerden birisidir. Hazeranlar Konağı Amasya merkezi Hatuniye Mahallesi'nde sur duvarları üzerine 1865 yılında yapılmıştır. Uzun yıllar Hazeran Hanım'ın yaşamasından dolayı konak Hazeranlar adını almıştır.
Geleneksel Osmanlı konut mimarisinin seçkin örneklerinden olan yapı, orta sofalı, 4 envanlı plan tipinde, iç avlulu, dış kapılı plan tipine sahiptir. Yalı boyu Yeşilırmak sahil şeridi üzerinde yer alan 19. yüzyıl sivil mimarlık örneği yapılar arasında önemli bir yeri olan Hazeranlar Konağı 1976 yılında kamulaştırılmıştır. Konak restore edildikten sonra 1984 yılında etnografik eserlerin teşhir edildiği müze evi olarak hizmete açılmıştır. Amasya Arkeoloji ve Mumya Müzesi 1980 yılında hizmete açılmıştır. Müzede Osmanlı dönemi eserlerinin yanında Hititler, Frikler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve İlhanlılar gibi birçok uygarlığa ait eserler bulunmaktadır. Müzedeki en ilginç bölüm ise mumyaların sergilendiği kısımdır. 14. yüzyılda Amasya'da hakimiyet kuran Danişmentlilere ve İlhanlılara ait olduğu sanılan mumyalar ziyaretçilerin ilgisini fazlasıyla çekmektedir. ...19. yüzyılın başlarında iç güvenliği sağlamak amacıyla Amasya Sancağı Alay Merkezi olarak yapılan Saraydüzü Kışla binası, Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki heyetin 12-26 Haziran 1919 tarihleri arasında Amasya'da kaldığı yerdir. Ulusal ve uluslararası şartların değerlendirildiği, bunun sonucunda da milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır denilerek milli mücadele meşalesinin yakan Amasya Tamimi'nin yazıldığı ve tüm dünyaya ilan edildiği tarihi binadır. Kışla binası 1935 yılında bulunduğu bölgede yaşanan heyelan sonucunda kısmen, 1944 yılında da tamamen yıkılmıştır. Bulunduğu bölgede heyelanın devam etmesinden dolayı tekrar tarihi yerine yapılamamıştır. Kışla binası heyelan bölgesinin karşısındaki bölgeye 6 ayda tekrar yapılarak 2007 yılında hizmete açılmıştır. Saraydüzü Kışla binası Milli Mücadele Müzesi olarak adlandırılan tarihi bina, Amasya'da gezilip görülmesi gereken en önemli müzelerden biridir. Sabuncuoğlu Şerefettin, 1386 yılında Şehzadeler şehri olarak anılan ve Osmanlı İmparatorluğu için son derece önemli olan bir Anadolu şehri olan Amasya'da dünyaya geldi. Bu adam hayatı boyunca öyle başarılara imza attı ki tıp alanında bir öncü olmayı başardı. Günümüzde Sabuncuoğlu Şerefettin'in anısına Amasya'da bir müze bulunmaktadır. Müze binası 700 yılı devirmiş olan tarihi Amasya Mimarhanesi'dir ve Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi olarak geçer. Tarihi müze binası 1308-1309 yıllarında yapıldıktan sonra İlhanlılar, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde hastaların tedavi edildiği önemli bir mekan olarak Anadolu insanına hizmet etmiştir. 2011 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminin önemli hekimlerinden olan Amasyalı Sabuncuoğlu Şerefettin adına bir müze olarak ziyaretçilere açılmıştır. Günümüzde Amasya'da bulunan müzenin girişinde Sabuncuoğlu Şerefettin'in bir zamanlar hastalarını tedavi etmek için kullandığı bitkiler bulunmaktadır. Her bitkinin yanında bir tabela bulunmakta ve bu tabelada bitkinin ismi, özellikleri ve ne tedavisinde kullanıldığı yazar.
Müzeden içeri girdiğinizde farklı bölümlerde Sabuncuoğlu Şerefettin'in farklı tedavi yöntemlerini görebilirsiniz. Müzede Sabuncuoğlu Şerefettin'in hastalarını tedavi etmek için kullanmış olduğu aletler, yazmış olduğu eserler yer almaktadır. Ayrıca müzede bulunan heykeller Sabuncuoğlu Şerefettin'i hastalarını tedavi ederken canlandırmaktadır. Sabuncuoğlu Şerefettin'in hastalarını tedavi ederken kullandığı müzik aletlerinin yer aldığı bir bölümde vardır. Müzenin satış reyonunda ise Sabuncuoğlu Şerefettin'in hastalarını tedavi etmek için yapmış olduğu bazı macunlar satılmaktadır. Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi, görülmesi ve gezilmesi gereken ilginç bir müzedir. Amasya Kalesi, Amasya şehir merkezinin kuzeyini kaplayan Harşena Dağı'nın üzerindedir. Harşena Kalesi adıyla da bilinir. Amasya Kalesi birçok kez el değiştirmiş ve tahrip olmuştur. Persler, Romalılar, Pontus ve Bizanslıların egemenlikleri döneminde saldırıya uğrayan kale yüzyıllar içinde yıkılmış ve her seferinde yeniden inşa edilmiştir. Kalenin önemli tepe noktası kesme, sur duvarları moloz taşlardan yapılmış olup Yeşilırmak'ın kıyısına kadar 8 müdafaa kademesine sahiptir. Kalenin orta yerinde giriş kapısının hizasında yüksekçe bir yerde kayaya oyulmuş 150 basamakla aşağı inilen 8 metre çapında derhis vardır. Kalede sarnıçlar, su depoları, eteklerinde Osmanlı dönemine ait hamam kalıntıları ve kayaya oyulmuş Pontus kral mezarları bulunmaktadır. Amasya Harşena Kalesi'ni ziyaret ettiğinizde Amasya şehrini bir tepeden kuş bakışı görebilirsiniz. Kalenin çok güzel bir manzarası vardır. Helenistik dönemde Amasya'yı M.Ö. 333 ile 26 yılları arasında başkent olarak kullanan Pontus krallarına ait olan Kral Kaya mezarları Harşana Dağı'nın güney eteklerine kalker kayalara oyularak yapılmıştır. Hatuniye Mahallesi'nin dar sokaklarından ve tren yolunu geçerek çıkılan mezarların arasında kayaya oyulmuş yollar ve merdivenler bulunmaktadır. Kral Kaya mezarlarının en büyüğü galeri ve merdivenlerle çıkılan batı yönündeki en son mezardır. Bu mağaranın yüksekliği 15 metre, genişliği 8 metre, derinliği ise 6 metredir. Mezar odasına giriş diğer mezarlardaki kapılardan daha yüksektir ve Büyük Kral Mezarı olarak adlandırılır. Kral Kaya mezarları Amasya'nın en ilgi çekici ve en meşhur tarihi yerlerinden birisidir. Amasya'ya gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunur. Amasya, Türkiye'nin eşi benzeri olmayan tarihi bir şehridir. Şehirde çok fazla gezilip görülecek yer vardır.